Halbuki o yük sen değilsin. Bir yük var. Halbuki kafanda düşünen sen değilsin. Arka planda sana anne veya baba veya toplum tarafından kodlanmış kodlar var. O kodlar çalışıyor. O program çalışıyor. Sen de diyorsun ki benim inancım bu, benim şeyim bu, benim buyum bu. Değil. Bir şey ego sarımsak gibi. Sarımsağı yiyorsun. Yarım saat sonra 15 dakika sonra kokusu kalmıyor. Sen hissetmiyorsun. Ama başkasına leş gibi kokuyor bir gün, 2 gün. Anadolu ya. Anadolu'muzun ismi Anadolu. Evet. Çıktım. Oy. Yani bu merdivenler zor. Bir sıkıntı varsa burayı gezemezsiniz. Onu söyleyeyim. Çok yüksek ve dik. Nefes nefese kaldım. İşte Quang Binh şehri, kasabası böyle. Doğal. Her taraf yeşillik. Girelim mağaramıza. Buraları yapmışlar tabii. Hadi bismillah. Buralar gerçek. Oy. Oh. Gürültülü bir grup geliyor maalesef. Güzel, uzaklaştılar. Demek ki çok uzun bir mağara. Hiç sesleri gelmiyor. Şöyle biraz mağaralardan bahsedeyim. Şimdi mağaralar bizim Türk kültüründe çok önemli bir yeri var. Aslında Hunlar zamanında Ata İni diye bir mağara, hani meşhur, belki okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ata İni. Yani in mağara demek. İn. Bu bizim kültürümüzde, eski kültürümüzde işte Hunlar bu Ata İni mağarasına sadece büyük şamanlar, çok büyük gerçek devlet adamları girebiliyormuş ve orada çeşitli inisiyasyon yapılıyormuş. Şimdi mağaralar bizim kültürümüzde yeraltıyla yeryüzünü bağlayan geçitler olarak dile getiriliyor. Yani görünen alemle görünmeyen alemin kapıları gibi. Böyle bir bakış açımız olmuş binlerce yıllık tarihimizde. Zaten mağara bütün insanlığın bilinçaltında rahimi simgeliyor. Hatta bizim Türk yazıtlarında da yeniden doğuşun bir simgesi aynı zamanda. Şöyle açıklayayım kısaca. Hani burası nasıl? Mesela normalde karanlık, siyah. Anne rahmi de o şekilde. Ama ne oluyor? Dışarıya çıkıyoruz yeryüzüne. Yeşile, maviye, gökyüzüne kavuşuyoruz. Yani bu uzun bir konu. Böyle anlatmayayım. Muazzam önemi olan bizim kültürümüzde, bütün dünya insanlığının üzerinde muazzam etkisi olan çok değerli yeraltı mağaraları. Birileri geliyor. Devam edelim. Köroğlu destanını bilen var mı? Köroğlu. Hep şey diye anlatıldı. Dağ deldiği. Ama Köroğlu destanı mağarada geçiyor. Mağara. Mağara neyi temsil ediyor? Bilinç
altına, bilinç dışına. Bilinçli halimiz değil, bilinç dışını temsil ediyor. Ve mağarada dolaşıyoruz. Bilinçaltımızın derinliklerinde, derin dehlizlerinde dolaşıyoruz. Aslında karanlıkta dolaşıyoruz. Nasıl mağaralar? Dar, sıkı, nemli, korunaklı, karanlık. Ah Köroğlu. Köroğlu mağarada dolaşırken aslında ergenleşiyor. Aslında büyüyor. Bilinçaltının karanlık noktalarını keşfediyor. Ve orada karşısına bir kadın çıkıyor ve birlikte bir çocukları oluyor. Tabii bu başka ülkelerin destanından alakalı. Ve orada o doğan çocuğa da kurt bakıyor. Kurt ne isim geliyor aslında? Şu an çok erilleştirilmiş olsa da aslında Türk kültüründe kurt dişilliği, anayı simgeliyor. Emziren kurt. Şimdi hatırladık mı? Evet, çünkü emzirir, anadır kurt. Velhasıl Köroğlu mağara karanlıklarında dolaşıyor ve kırklarla karşılaşıyor. Kırklar Meclisi. Hatırlar mısınız? Kırklar Meclisi bizim kültürümüzde en önemli yerler. Ve Kırklar Meclisi'nde arınmaya başlıyor. Arınıyor. Aydınlığa, maviye, yeşile açılıyor. İşte bu kişisel yolda ilerleme oluyor. Yani mağaralar bizim için sembol olarak çok çok değerli bilgileri var. भाई साहब अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये एक रास्ता बना दिया गया घाट के पार, ठीक है। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे भाई साहब ये खंडहर तरीके से, अगर आप इसमें भी मैं आने के बाद से मुझे एक चीज जरूर फील हो रहा है कि मैं जैसे किसी एक कमरे में आ गया हूँ और उस कमरे में Bir एसी saattir लगा हुआ है, ठीक mağaradayım. है। एसी लगा हुआ है, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ बैठने से, क्योंकि बहुत ही कूल है भाई साहब, बहुत ही कूल है। Çok enteresan, çok enteresan. Bir saat oldu. Ben de şu an belki kendi bilinçaltımda dolaşıyorum. O kadar rahatsız edici tipler geldi ki. Önce İngiliz genç bir grup geldi, Avrupalı. Hani devamlı içki içen, devamlı gürültü çıkaran tipler. Ondan sonra ne geldi? Çinli grup geldi. Çinli. Bağıra bağıra konuşuyorlar. Hayır. Bağıra bağıra, çağıra çağıra konuşuyorlar. Bekledim. Ondan sonra şurada şu sakinliği yakalamıştım. Şimdi tam klasik böyle Hintli bir YouTube şeyci geldi işte. Artık vlogcu, elinde kamerası böyle bıddırı 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 bıt konuşuyor. Aslında bu mesajı işte böyle mesaj mesela almak gerekiyor. Kafamın içinde konuşan neler neler var. Yani bunu anlamak gerekiyor. Yani nasıl demek gürültü var. Zaten bunu daha önceden de müşahede ediyordum. Ama şu mağarada geldim. Önemli bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İnternette de bulunmayacak belki bazı şeyler bunlar. Çünkü yıllardır düşünerek, okuyarak, başka alemlere kafa yorarak bunları keşfettim. Ve bir bakıyorum sanki bilinçaltımda devamlı o konuşan vızır vızır çeşit çeşit millet, ırklar karşıma çıkıyor şu mağarada. Halbuki çok sessiz, sakindi. Ama bir sürü insanlarla doldu taştı. Çok enteresan. Evet, şimdi mağaranın diğer tarafına gideyim. Büyük bir mağara. Sanırım 300 metre, 400 falan var. Böyle işte. Mağarada yolculuk.
Bu dağı taşı, bu görüntüyü biliyorsunuz. Her tarafta var. Türkiye'de de var, orada da var, burada da var. İşte ama önemli olan bunun bize anlattıkları, bu dağların içindeki mağaraların bize anlattıkları. Önemli olan bu bence. Bu arada dağ nedir? Dağ nasıl bir şeydir? Dağ dikeydir. Dik. Dikey. Yani erildir. Mağara nedir? Yatay. Yatay. Yani dişildir. Evet, devam edelim. Eril ve dişil iç içe. Dünya böyle. Bize anlatıyor Yaradan her şeyi aslında da. Bu modern dünyada gözlerimizi kör etmişler, kalp gözümüzü. Öyle yaşıyoruz. Ve onların sunduğu mecbur kalarak yaşıyoruz. Evet, burası enteresan. Şurası pırıl pırıl. Şurada da su var. Akıyor sular. Oo, muazzam. Muazzam. Yanımda bir tane infraruj lamba getirmiştim. Ona bir bakayım. Şöyle ama çok aydınlık her taraf zaten belli olmuyor. Burası parıl parıl. Hep sular damlıyor yüzüme. Daha derinlere gideyim. Muazzam yerler ya. Köroğlu destanını aslında bir bakmamız lazım, okumamız lazım. Böyle derin, büyük eserleri okurken birçok konuda şifalanabiliriz. Onu da söyleyeyim. Çünkü sembollerle gider. Efsaneler sembollerle anlatılır. Ve farkında olmadan bilinçaltımızdaki karanlık dehlizlere girmiş oluruz ve psikolojik olarak iyileşme başlar. Onun için eski destanları, efsaneleri okumakta çok büyük fayda var. Biraz zor nefes almaya başladım. Evet, burada da dua deliği varmış. Oo, 5-10 metre var. So deep. Yes. Aynen, maydanoz ol gel. Ya. Bunlar az önce bahsettiğim arkadaşlar. Bir seferinde Çin Seddi'ndeyim. Çin Seddi'ni geziyorum. Bangır bangır konuşuyorlar. Devamlı her tarafta, or tarafta. Yanındaki adamla bile bağıra bağıra konuşuyor. Allah'ım ya Rabbim, en sonunda ben sakin birisiyim ama artık bir dayanamadım. Ve birdenbire bir bağırdım ben de. Susun be lan dedim. Bir bağırdım, yemin ediyorum o Çin Seddi'nin yüzünde, o taraf, o grupta. Birdenbire insanlar sustu. Nasıl bir enerjiyle, nasıl bir bağırdıysam ben de onlara, gülerek de yaptım halbuki. Sustular. Yani dır 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 dır. Allah'ım ya Rabbim. İyi ki gelmişim buraya.
Gerçekten Laos'a eğer bu şeylere, mağaralara, doğaya meraklıysanız Laos'a gelin kesinlikle. Yani keşfedilecek çok yer var. Burası şehirden yürüyerek geldiğim yer. Psikolojide en önemli insan bence Jung, Carl Jung. Harbi adam, bizim için bir nimet. Ve onun meşhur mağara arketipi var. Yani mağara bize çok şeyler anlatıyor. Bunları çözersek eğer birçok konuda ileriye gidebiliyoruz. Mağaranın derinliklerine doğru gidiyorum. Karanlığa, bilinçaltımızın karanlıklarına. Tabii cesaret istiyor, yürek istiyor. Bazı noktalarda da destek istiyor. Yalnız şu mağara, şu ışıklar olmasa, çok kuvvetli ışıklar koymuşlar. O kadar güzel şekilde gözükecekti ki buralar. Burası geniş. Olsun, bu da güzel. Yani kocaman bir mağaraymış ya. Daha sadece bu kasabada 15-20 tane mağara var. Oy 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 oy. और ऐसा नहीं है कि पहाड़ में जाएंगे, अभी जिस भी पहाड़ में जाएंगे, जिस स्टेट में एंट्री करेंगे इस गुफा के अंदर, वहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ लाइन इमेज, ठीक है, तो Evet. आपको लाइन का इमेज आपको देखने को मिलेगा। Bu mağara devasa. Devasa. Ayrıntı kamerada gözüküyor mu iyice? Sanırım evet. Yani şurası herhalde 10 metreye yakın var. Aman Allah'ım. Dehşet. Dehşet verici sanki. Ama bir huzur da var. Bir gün Fethiye'de bir sene yaşadım. Orada bir yer tuttum. Ondan sonra bir sene orada yaşadım. Güzel Yanıklar'da. Orada birkaç arkadaşım oldu. Bir tane tam böyle iri yarı, tam bir yörük Fethiyeli bir arkadaşım oldu benim. Alparslan ismi. Buradan da selamlarımı yolluyorum. Çok komedi bir adam. Bir gün bana, hani arada sırada görüşüyoruz. Beni bir yerlere çağırıyor. Gitmiyorum, etmiyorum filan. En sonunda bir gün durdu, dedi. Ya dedi, Ahmet dedi. Senin kafanda kim var dedi. Kafanda biri konuşuyor senin dedi. O beni böyle düşündürmeye başladı. Yani evet, kafada bir şey var, devamlı beni etkiliyor. Bir kadın var, bir konuşan birisi var böyle devamlı bilinçaltına yerleşmiş. Tıkır 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 tıkır. Ya dedim, nasıl sen dedim, o kadar profesörler, o kadar şeylerle gittim, çalıştım, eğitim aldım, öğrendim. O kadar okudum, ettim, kendimle ilgili bir şey bulamadım. Sen bana bir kelimeyle her şeyi özetledin. Yani kafanın içinde konuşan kim? Yani aynen, dikkat edemiyoruz bazen, farkında olamıyoruz. Kimlerle, neleri kafamızda tuttuğumuzun, neleri yük edindiğimizin, neleri taşıdığımızı fark edemiyoruz, göremiyoruz. Çünkü o yükle ilerlediğimiz için sanıyoruz ki bu yük benim diyoruz. Halbuki o yük sen değilsin. Bir yük var. Halbuki kafanda düşünen sen değilsin. Arka planda sana anne veya baba veya toplum tarafından kodlanmış kodlar var. O kodlar çalışıyor. O program çalışıyor. Sen de diyorsun ki benim inancım bu, benim şeyim bu, benim buyum bu. Değil. Bize yerleştirilmiş, konulmuş programlar var. İşte bunları fark edebilmek gerekiyor.
Nefsini yani egomuzu bilmek gerekiyor. Ve ego nasıl bir şey? Ego sarımsak gibi. Sarımsağı yiyorsun. Yarım saat sonra 15 dakika sonra kokusu kalmıyor. Sen hissetmiyorsun. Ama başkasına leş gibi kokuyor bir gün, 2 gün. Yani böyle bir şey ego. Onun için egoyu fark etmek, bilinçaltımızı fark etmek. Bunlar tabii ki çok derin ama biraz doğayı gezerken bazı şeyleri iyice incelersek doğayla birlikte rehabilite olabiliriz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani her şey gerçekten çok zor ama her şey bir o kadar da basit. Şu an kocaman bir alana çıktım. Şöyle bir voleybol sahası büyüklüğünde. Bu yerler kaygan. Buradan ilerisi yasak. Dostlarım valla Laos'a pek gelin gelmeyin diyemiyordum. Ama şu mağaraya geldiğimden dolayı o kadar mutluyum ki. Hani Türkiye'de de muhteşem mağaralarımız var. Ama hiç tahmin etmiyordum ben burada böyle büyük, muazzam ve farklı farklı yapılar alanlarda bir mağara şekline. Evet. Mağaranın sonuna geldik. Burada derin bir çukur var. Aha, şurada ne var? Orada bir şey var. Tabak. Tabak atmışlar. İnsanoğlu işte. İnsanoğlu maalesef doğa anaya, yani rahime, yani geldiğimiz yere, yaratıldığımız yer, toprağa yani hiç saygı göstermiyoruz. Ama dediğim gibi bizi yönetenler milletin eline akıl almaz ürünler çıkartıp veriyorlar. Tabii ne yapacağız bildiğimizle onu bunu buraya atıyoruz. Çünkü doğadan gelen doğaya karışıyor zaten. Hani mesela tahtadan tabak yapıyorsun bir sorun olmuyor. Taştan yapıyorsun sorun olmuyor. Ama kimya işin içine girdiği zaman her şey değişiyor. Değiştirdiler dünyayı oylum oylum da oyuyorlar. Toprağı yok ediyorlar. Dağları delik deşik ediyorlar. Halbuki hele biz Türk'üz falan diyoruz da alakamız kalmamış. Çünkü toprak ana Türkler için en önemli şey. Anadolu ya. Anadolu'muzun ismi Anadolu. Maalesef işte bizi kültürümüzden koparmışlar. Ve evet kopmuşuz. Tamamen başka, tamamen efelik. Yani işte dağlar seni delik delik diye türküler. İşte türkü müdür, şarkı mıdır bilmiyorum. Yani bunlarla yaşıyoruz. Dağı niye deliyorsun ki arkadaş? Diye. Rahman'a, Rahim'e, Allah nasıl böyle bir savaş içinde insanoğlu ya? Hayretler içindeyim. Ama tabii ki vardır Yaradan'ın bir bildiği. Neticede her şey onun elinde. Ay ay ben de böyle biraz derin konulara yüzeysel de olsa değiniyorum. Umarım birbirimize faydalı oluruz. Umarım birbirimize rahmet oluruz. Güzellikler veririz. Huzur, afiyetler veririz. Şu dünyada yaşayacağımız 3 gün mü, 40 gün mü artık bilmiyorum ne kadar. İşte bize o 100 yıl gibi geliyor ama
Ne kadar... Mevlana, daha doğrusu Mevlana şöyle diyor. Diyor ki Mevlana, yanlış hatırlamıyorsam Mevlana söylüyor. Diyor ki, insanoğlunun diyor bu dünyadaki hayatı diyor, bir balığın denizden şöyle bir zıplayıp tekrar dalması kadardır diyor. Yani o kadar kısa bir zaman dilimi. Ve bize 100 yıl olarak geliyor bu. Yani bu bir nefes almak kadar kısa olan hayatta güzelliğe, doğruya, hakikate, iyiliklere odaklanmak bence en önemli, yegane yapabileceğimiz en değerli şey. Güzel olabiliyorsak kendimizle güzel önce. Zaten kendinle her şey ya. Ben kendimle iyiysem seninle iyiyim, onunla iyiyim. Yoksa herkes düşman, herkes kötü oluyor. Ama ben kendimle iyiysem herkes dost, herkes yar oluyor. Durum böyle. Evet dostlar, biraz nefessiz kalıyorum. Konuşurken zor konuşuyorum mağaranın içinde. Umarım bu değişik bir mağara gezisi olmuştur. Umarım bir şeyler paylaşabilmişimdir. Umarım gerçekten kalplere dokunan güzel bir şeyler paylaşmışımdır. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Hep mağara içinde dolaşırken ben göstermiyorum ama birçok insana da denk gelebiliyorum. Birkaç insana. Ve genelde maalesef ağır bir parfüm kokusu hissediyorum hep. Yani kötü bir koku, ağır bir koku, böyle bir şeyler. Çünkü ben parfüm kullanmıyorum 15 yıldır, 10 yıldır. Hiçbir şekilde parfüm kullanmıyorum. Orijinal gül yağı var. Bazen görüşmelere gidersem bir iki damla koyuyorum. Normalde de doğal ürünlerle şampuan kullanmıyorum. Tamamen doğal sabun kullanıyorum genelde. Ve ayrıca koltuk altı, losyon, aftershave bunların hiçbirisini kullanmıyorum. Karbonat kullanıyorum. Yani nötr bir koku. Bunun için herhalde şu an her insanda değişik bir parfüm kokusu aldım yani. Garip garip kokuyorlar. Bu mağaranın yapısı burada iyi hissediliyor. Evet. Şu farkını göstereyim. Mesela şöyle bakınca bir şey gözükmüyor. Ama böyle bakınca burada bir tane çiçek var. Ve ışığa, mavi gökyüzüne, yeşil doğaya açılalım. Oh. Teşekkürler Laos. Şansa bak ya. Önüme filler geldi. Ne kadar devasa. Vallahi herkes kaçıyor, ben duruyorum. Hey maşallah. Harika bir tesadüf oldu ya. Muazzam güzel yaratıklar.
Parayı aldı, patrona verdi. Benden değil çocuk. Laos, her taraf doğa, hayvanat, yeşillik, yani harika.